Herkese merhaba, ben Doktor Emre Güvercin. Bugün size botoksla alakalı sık sorulan sorulardan bahsedeceğim. Botoks, Clostridium botulinum isimli bakterinin toksinidir. Bu bakteri aslında konserve tarzı besin zehirlenmelerinde karşımıza çıkar ve bu toksin özellikle çizgili kasları felç ederek etki gösterir. Aslında botoks uygulamaları bizim bu toksini tedavi amaçlı kullandığımız uygulamalardır. Botoksun estetik uygulamaları genellikle üst yüzde, kaş arası bölgede, alın bölgesinde, kaz ayakları dediğimiz gözün kenarları bölgesinde, gözaltı bölgesinde, üst dudak kenarlarında veya estetiğin dışında diş sıkmalarda, terleme tedavisinde, migren tipi baş ağrılarının tedavisinde yapılabilmektedir. Botoks uygulaması öncesinde genellikle hastalarımızı rahatlatmak amacıyla ve özellikle ağrı eşiği düşük hastaların çok ağrı hissetmemesini sağlamak amacıyla bir lokal topikal krem uygulaması yapıyoruz. Bu krem yaklaşık yarım saat ila 45 dakika arasında etki ederek o ilgili bölgede yüzeyel bir uyuşma sağlıyor. Bu sayede hastalarımız enjeksiyon acısından minimal olarak etkilenmiş oluyorlar. Botulinum toksin uygulamalarında kullandığımız enjeksiyon uçları çok ince uçlar. Aslında burada işlem sırasında ciddi bir ağrı beklemiyoruz. Tabii ağrı davranışı hemen hemen herkeste farklı olduğu için tabii bu süreci daha konforlu yönetebilmek adına burada kullandığımız farklı aparatlar var. Mesela botoks uygulayacağımız bölgenin etrafına bir titreşim yayan cihazla işlem yaparak aynı esnada botoks yapabiliyoruz. Bu titreşim ve ağrı birbirine biraz karıştığı için hastanın daha az ağrı duymasını sağlayabiliyor. Veya shot block dediğimiz bir aparatla yine botoks yapacağımız alan etrafına çok ince plastik iğnelerle bir basınç uygulayarak ağrının hissedilmemesini sağlayabiliyoruz. Bunun yanında yine eş zamanlı soğuk uygulamalar hastanın daha az ağrı hissetmesini sağlayabiliyor. Bütün bu uygulamaların yanında botoks uygulaması ciddi ağrılı bir uygulama olmadığı için hastalarımızın çoğu bu tarz bir uygulama yaptırmadan rahatlıkla sadece topikal krem uygulamasıyla botoks enjeksiyonunu yaptırabiliyorlar. Masseter kası bizim çenemizi kapatan iki büyük kastan bir tanesi. Diğeri de temporal, yani şakakta bulunan kasımız. Bu kasları bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü sadece masseter kasa botoks uyguladığımızda bazı hastalarımızda diş sıkma ile alakalı çok ciddi verim alamayabiliyoruz. Bu iki kas da bütüncül olarak botoks uygulaması yapıldığında yaklaşık uygulamadan 10 ila 20 gün sonrasında hastalarımızın diş sıkmaya bağlı olan çene ağrılarında çok ciddi bir azalma bekliyoruz ve bu etki 4-6 ay boyunca devam edebiliyor. Migren tedavisinde botoks uygulaması migrenin lokasyonuna bağlı olarak değişiyor. Çünkü şunu biliyoruz ki bazı migren tipi baş ağrıları alın bölgemizden, yani frontal bölgeden başlarken bazıları oksipital bölgeden, bazıları da temporal bölgeden başlayabiliyor. Hastanın en sık şikayetinin olduğu bölgeye dayanarak hasta eğer frontal bir migren ağrısı tarifliyorsa frontal bölgeye botoks yapıyoruz. Oksipital tarifliyorsa ense bölgesine, eğer temporal tanımlıyorsa da burada da şakak bölgesine bir botoks yapabiliyoruz. Bazı hastalarda migren baş ağrısı maalesef dönüşümlü olabiliyor. Yani hasta bazen ön tarafta bazen arka taraftan migrenin başladığını söyleyebiliyor. Bu durumda da bütüncül olarak bütün bölgelere ayrı ayrı botoks uygulaması yapmak gerekiyor. Bu estetik amaçlı botokstan belli yerlerde farklı olarak başka farklı kas gruplarına yapılan bir botoks tedavisi ve doz olarak da daha farklı bir dozda yapılıyor. Buradaki amacımız da migreni tetikleyen duyu sinirinin etrafındaki kasın felç edilerek bu bölgede daha az sinir sıkışması sağlamak ve bu sayede migren atağını azaltmak. Estetik botoks uygulaması günlük hayatı negatif anlamda etkilemez. Aslında doğru dozda ve doğru bölgeye yapılan botoks bizim özellikle daha canlı görünmemizi, daha fresh görünmemizi, daha canlı bakmamızı sağlar. Bu anlamda çok daha fazla pozitif etkisi vardır. Yanlış uygulamalar sonucu göz kapağı düşebilir. Bu hayatı olumsuz etkileyebilir veya kaş düşebilir. Bu da hayatı olumsuz etkileyebilir. Bunun dışında botoks bütün kasları tamamen felç etmez. Uygulama alanı ve uygulama dozuna bağlı olarak etkisi değişebilir. Biz özellikle bunu düşünerek belli alanlarda kas içine, belli alanlarda deri içine botoks uygulaması yapıyoruz. Örneğin kaş ortası bölgede çok ciddi bir çizgilenme, derin bir çizgilenme varsa bu bölgede hastalara kas içine uygulama yaparak daha fazla bir açılma sağlayabiliriz. Bununla beraber kaş üstü bölgede bir deri katlantısı varsa hastanın mimik yaparken burada kas içi değil kas üstüne, deri içerisine bir uygulama yaparak kasın tamamen felç olmamasını, bu sayede mimiğinin devam etmesini ve kaşının da düşmemesini sağlayabiliriz.
Bu tamamen planlama ve dozlama ile alakalı bir durum ve bu uygulama yapan hekimin tecrübesiyle de değişebilecek bir durum. Botoksun kalıcılığı kullanılan ürüne, yapılan doza veya hastaya bağlı değişmekle beraber ortalama 4 ile 6 ay arası diyebiliriz. Bu süre tekrarlanan dozlarla artabilir ve daha uzun ve daha canlı bir görünüm elde edilebilir. Bugünkü videomuzda botoksla ilgili sık sorulan soruları cevapladım. Herhangi bir estetik işlemle alakalı sormak istediğiniz soruları lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.